Başlamışlar oynamaya. Yakalambaç oynamayı sevenler iyilik alsın. Yakalambaç oynamayı çok sevenler. Harika. Ben de çok seviyorum. Evet, hepimiz bence böyle oyunlar oynamayı özlemişizdir. Özellikle şu günlerde. O zaman okullarımız tekrar açılacak. Birbirimizle hep böyle oyunlar oynayalım. Şimdi arkadaşlar, hazır mıyız? Herkes hazır mı? Oyunlara hazır mı? Herkes hazırladı mı kalemlerini? Peki, herkes kağıtlarını hazırladı mı? Harika. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben şimdi iPad'imin ekranını paylaşıyorum ve birlikte paylaşacağız. Birlikte paylaşacağız. Evet. Şu an iPad'in ekranını paylaşıyorum. Şurasına, bu bölgesine bir tane yuvarlak çiziyoruz. Böyle bir yuvarlak. Ne olacak? Kafası olacak. Oo, çok güzel bir yuvarlak yaptım ben. Evet. Çağrı Bey, sesinizi açabilir misiniz? Çocuklar, bütün sesleri kapattım ki sadece Çağrı Bey'i duyup hepimiz çizebilelim diye. Şimdi çizim esnasında sesinizi açmayı ki hep beraber izleyebilelim. Evet Çağrı Bey. Özlem Hocam merhabalar. Evet, şimdi duyuyoruz. Anlatırsanız hep beraber çizebiliriz. Tamamdır. Evet arkadaşlar, az önce sizle çizimlerimi paylaştım. Şimdi de çizmeye başladık. Herkes sesimi duyuyor diye tahmin ediyorum. Şimdi kağıdımızın tekrar yapalım. Şu yukarı bölmesine buraya böyle bir tane yuvarlak çizelim. Pandanın kafası olacak. Böyle bir yuvarlak. Hop. Evet. Herkes buraya bir yuvarlak çizebilir. Hatta ben şöyle biraz da siliyorum artan yerlerini. Şöyle silgimle. Evet. Yuvarlağımızı çizdik. Şimdi pandalara iki tane siyah neyi var? Şöyle tepelerinde U şeklinde. Şöyle bir U yapabiliriz. İki tane tatlı ve siyah kulakları var. Şimdi kalemimizi böyle yan tutarak ucunu hemen böyle bunları içine boyayabiliriz. Böyle boyayabiliriz. Ben de sizinle birlikte boyuyorum. Bu taraftakini de boyayalım. Herhalde herkes şu an benimle birlikte pandamızın iki tane kulağını boyuyor diye düşünüyorum. Şöyle güzelce içlerini doldurduk. Böyle bunları pandalar yemek yerken böyle hareket ettiriyorlar. Ben görüyorum videolarda. Böyle bazen izliyorum. Şöyle bunların içlerini boyadık. Çok güzel. Şimdi siz çizmeyin, ben göstereyim. Şöyle bir artı çizdiğimizde şöyle orta kısmın aşağısı şurası burun olacak. O yüzden şu an böyle yuvarlağın tam şu biraz ortasının aşağı kısmına şöyle siyah bir tane nokta yaptık. Büyük. Şimdi bu pandanın tabii ki burnunun iki yanında iki tane nesi var? Şöyle kocaman gözleri var. Çizdik. Tabii ki en büyük özelliği ne pandaların? Böyle şöyle gözlerinin etrafındaki siyah halkaları. Şimdi bunların içlerini boyayacağız. Evet, pandaların gözlerinin etrafındaki halkaların içlerini boyuyoruz. Ama gözlere taşırmıyoruz. Çünkü gözlerin içleri beyaz olacak, göz bebekleri. Şöyle. Özlem Hocam, hızlı mı gidiyorum acaba? Yetişebiliyor mudur ki öğrenciler? Biz şu anda çiziyoruz. Eğer bir sonraki aşamaya geçmezseniz ben de çizdiğim için hala ben de bakıyorum. Tamam, o zaman süper. Ben de gözleri boyayınca biraz es vereyim. Hemen gözlerin böyle kenarındaki yerleri boyuyoruz. Tabii bunlar siyahlık arkadaşlar ama bunlar tüy, renkli tüyler. Böyle pandaya yakından baktığınızda böyle her yeri böyle
Bölüş böyle pofuduk pofuduk tüylerle kaplı. Bazı yerleri siyah, bazı yerleri beyaz. Evet, pandanın göz çıkırtık kolları var ama bir de böyle kollarıyla birlikte arkadaşlar şöyle geldiğinde şuralardan biraz daha uzatalım. Şuralar şöyle birleşiyor. Buralar ne tabii ki? Siyah alan. Evet, buralar da siyah olacak. Şimdi ben o yüzden şuraları hiç silmiyorum. Direkt üstünü siyahla boyayacağım. Tamam, aynı kalemle devam edeyim. Böyle o zaman şimdi buraları böyle hızlı kolların içini boyuyoruz. Boyuyorum. Sağ kolunu boyuyorum. Sağ kolundan omzuna kadar geldim. Harika. Şimdi aldım böyle. Boynuna kadar geldim. Biraz pandayı kıtladım boynundan. Şöyle ortaya kadar geldim. Tabii ki ben sizin için böyle biraz hızlı yapıyorum ama siz bunu daha sonra pastel boyayla, sulu boyayla ya da kalemle böyle her yeri doldurana kadar yapabilirsiniz. Böyle dikkatlice şöyle şuraları dolduruyorum. Evet, yavaş yavaş pandamız şekilleniyor. Böyle bize gülümseyen kollarını açmış bir panda oluyor. Burayı da silmeden boyuyorum. Tabii siz istediğiniz kadar silip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle üstünü boyadığım için böyle burayı da avucunu da boyadım. Çok güzel oldu. Şimdi sanırım şuraya falan göbeği denk geliyor. Yaklaşık. Evet, burası göbeği dersek çizmenize gerek yok. Şimdi ayak çizeceğiz ama çok komik bir şey söyleyeceğim size. Pandaların ayakları biraz kısa. Evet, yanlış duymadınız. Arka ayakları böyle sanki biraz daha kısa. Şöyle şu kadar. Çünkü böyle ağaca çıkarken bakıyorum. Ön kollarını atıyorlar patilerine. Ama böyle arka ayaklarını böyle kıvırarak ağaçlara çıkıyorlar. Kısa ayaklarını şöyle. Özür diliyorum, bacakları. Şimdi bu aşağı çizdiğimiz U şeklindeki bacakların içini boyuyoruz. Çünkü pandaların kolları gibi bacakları da siyahtır. Bunların da içini böyle boyadım. Ya bir de bugünün tarihini atacağım. Çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün 20 Mayıs. Tabii ki bugün benim doğum günüm olduğu için doğum tarihini yazıyorum. Ama bugün 20 Mayıs 2020. Harika oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Herkesin doğum günü dileklerini böyle duyuyor gibiyim. Bir arkadaşımızdan duydum. Çok teşekkür ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkürler Deniz. Çok naziksin. Çok teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben hikaye sahnesi yaptığımız gibi yapalım. Çocuklar, hepiniz aynı anda konuşursanız duyamaz Çağrı Bey. O yüzden tek göstersek ismini söylediği kişi kamerasını kapatsa diğer arkadaşlarına geçse ve onları da görebilse, tamam mı? Çağrı Bey, siz gördüğünüz kişinin adını söylerseniz o kişi size çalışmasını gösterir, kamerasını kapar ki diğer arkadaşları görebilsin. Tamam hocam. Deniz'i görüyorum. Deniz'in pandasına bakayım. Deniz harika bir panda olmuş ya. Çok beğendim. Wow. Sanki böyle high yapıyor gibi, eliyle 5 çak yapıyor gibi. Deniz, çok beğendim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Sana bay bay diyorum. Hoşça kal. Şimdi sıradaki arkadaşını alalım. Atakan'ı görüyorum. Teşekkürler Deniz. Atakan, bakayım pandana. Wow. Çok güzel olmuş. Atakan, çok beğendim ya. Tamam, teşekkür ederim. Evet, şimdi sıradaki arkadaşlarımızı bekliyorum. Deniz Seydin ve Mustafa Ağa'nın kameralarının açılmasını bekliyorum.
Bir saniye. Evet, ekranımda bu arkadaşlarım var. Deniz ve Mustafa A. Evet, Mustafa geldi. Mustafa bakayım pandana. Merhabalar. Bakabilir miyim? Bakayım. Oo, çok güzel bir panda olmuş Mustafa ya. Aa, hem de çok kalpli olmuş. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Umarım benim böyle çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok mutlu oldum. Teşekkürler Mustafa. Hoşça kal. Evet, Deniz'in pandasını görmüştük. Deniz sanırım kamerasını kapatmadığı için tekrar geldi. Deniz, kameranı kapatabilir misin? Sıradaki arkadaşına bakalım. Arkadaşına göstereyim. Ya evet. Tamam, harika olmuş ya. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi sıradaki arkadaşlarımı bekliyorum. Deniz Mustafa'nın kameralarını kapatmasının ardından gelecek yeni arkadaşlarımı bekliyorum. Açabilirsiniz. Nasıl hocam? Çocuklar seslerini açabilir. Hepsinin şu anda kamera sesleri kapalı gözüküyor. Seslerini açarlarsa konuştuklarında da aktif oluyorlar ekranda. O yüzden Sesim açık. Tamam. Şimdi benim ekranımda Deniz ve Mustafa'nın kameraları kapalı bir şekilde duruyor. Ben yeni arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum ekranıma. Bakalım neler gelecek. Konuşabilirseniz arkadaşlar belki ekranıma düşersiniz. Ben göremiyorum. O yüzden Evet, Memduh geldi. Hoş geldin Memduh. Bakayım pandana. Bakabilir miyim pandana Memduh? Memduh'a sana söylüyor Çağrı Bey. Sizin bakayım çok merak ettim. Kaldırmazsan göremiyor bak sadece saçları. Evet, şöyle beni de kaldırabilirsen Memduh. Benim panda. Bakayım. Ya çok güzel olmuş Memduh. Wow. Çok beğendim. Ellerine sağlık. Hem de gövdesi çok tatlı olmuş. Memduh çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Benimle paylaşabilirsin arzu edersen. Benim adım Çağrı Odabaşı. Benimle Instagram üzerinden arzu ederseniz paylaşırsanız ben de sizin yayınlarınızı düşünürüz. Evet, Ayşe saldırıyor. Memduh'cum hoşça kal. Kendine iyi bak. Bakın ben paylaşıyorum. Ayşe çok güzel olmuş. Evet, Özlem hocam sizi de gördüm. Teşekkürler. Güzel oldu. Ayşe çok güzel. Ayşe değil benim adım. Vespa. Pekala ben şimdi kapatıyorum. Çok memnun oldum. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Çocuklar Çok teşekkür ederim. bir doğum gününüzde hep beraber bir doğum günü şarkısı söyleyerek hoşça kal diyelim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok nazisiniz. Çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum gönlümden. Görüşmek üzere. Çocuklar öğretmenlerinizle de paylaşın.